Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Model oldukça kolay örülen bir model. Modeli istediğiniz örgü çeşitlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben haroşa örgü üzerine model kurulumunu yaptım. Altta lastik örgü, bir ters bir düz lastik örgü ördüğümde toplama yaptı. Hoş bir görüntü olmadı. O yüzden ben haroşa örgü üzerine modeli kurdum. Tekstil tipi lastik örgü üzerine de modeli kurabilirsiniz. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelim 12 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 3 ilmek ekliyoruz. Bu şekilde istediğiniz ebata göre ilmeklerinizi atabilirsiniz. Modelim için ben 250 metre uzunluğunda ip kullandım. 3,25 milim şiş kullandım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şişinizi ayarlayabilirsiniz. 3,5 milim şişle beraber de örebilirsiniz. İpiniz ince ise 3 milim şişle beraber de modeli örebilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Şöyle modelimi ben küçük bir şekilde sizlere anlatacağım. O yüzden ben 24 ilmek attım. Yani 12 ilmek artı 12 ilmek artı 3 ilmek ilave ettim. Her bir model için 12 ilmek, 12 ilmek, 12 ilmek şeklinde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Artı 3 ilmek ilave etmeniz gerekmektedir. Ben de iki model olarak sizlere anlatacak olduğumdan 12 ilmek attım. Artı 12 ilmek attım. 3 ilmek ilave ettim. Şöyle 2 sıra haroşa örgümü ördüm. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Modelimin arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ön yüzde model kurulumuna geçeceğiz. Arka yüzde sıramı ters örgü olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Burada model kurulumuna başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında ipimi bir doladım. Sonrasındaki iki ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Şu şekilde ilmeklerimi sağ şişime alıyorum. Tekrardan sol şişime alıyorum. İkisini birlikte şöyle sağdan sola doğru ikisini birlikte kesiyorum. Eğer ki buradaki ilmekleriniz sizin düzgünse yönlerini değiştirmenize gerek yok. Benim yönleri terse baktığı için yönlerini değiştirdim. Burada 2 ilmeğimi kesmiş oldum. Ara kısımda 7 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. Sonrasındaki 2 ilmeğimi şöyle soldan sağa doğru girerek ikisini birlikte kesiyorum. Burada bir modelimizi tamamlamış olduk. İpimi bir doladım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan ipimi bir doladım. İkinci modelime geçiyorum. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Sol şişimi alıyorum. Şu şekilde ikisini birlikte kesiyorum. Ara kısımda 7 tane ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi soldan şöyle sağa doğru girerek ikisini birlikte kestim. İpimi bir doladım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Model kurulumumuzu yapmış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmekleri ters olarak örüyorum. Dolamış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka yüzde sıramı ters örgü olarak ördüm. Ön yüzde modelimizin ajur çalışmaları belirgin olmaya başladı. Modelimin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Yani kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım.
Sonraki 2 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Sol şişimi alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Ara kısımda 5 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi soldan sağa doğru şişimle giriyorum. İkisini birlikte kestim. Sonrasında bir tane arttırma yapıyorum. Ara kısımda 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sol şişimi alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Ara kısımda 5 tane ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. İpimi bir doladım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek ön yüzdeki sıramı tamamlamış oluyorum. Modelimi çevirdim. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dolamış olduğumuz ilmekleri de yine ters olarak örüyoruz. Arka yüzdeki sıramı ters örgü olarak tamamlayayım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. İkinci ajur sıramızda belirgin oldu. Şimdi modelimin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte örerek kesim yapıyorum. Ara kısımda 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeği birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. İpimi bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. Ara kısımda 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru girerek ikisini birlikte kestim. İpimi bir doladım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Ön yüzdeki sıramızı tamamlamış olduk. Modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Geri kalan ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Ara kısımda 1 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. İpimi bir doladım. Ara kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. 1 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru girerek ikisini birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. İpimi bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ters örerek ön yüzdeki sıramı tamamlamış oldum. Ön yüzde modelimizin görünümü bu şekilde. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde sıramı ters örgü olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Modelimiz belirgin olmaya başladı.
Şöyle ön yüzde son sıradayız. Modelimizin son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Sonrasında 3 ilmeğim kaldı. Burada 3 ilmeğim var. Modelimde 3 ilmeğim kaldı. İlkinin yönünü değiştiriyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Sonrasındaki 2 ilmeği soldan sağa doğru girerek ikisini birlikte örerek kesiyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Burada ilmeğimi 1'e düşürmüş oldum. İpimi bir doladım. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. İlmeğimin yönünü değiştirerek sağ şişimi alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İlmeğimi burada 1'e düşürmüş oldum. İpimi bir doladım. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek ön yüzdeki sıramı tamamlamış oldum. Böylece modelimiz ortaya çıkmış oldu. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim. Arka yüzde sıramı ters örgü olarak tamamladım. Böylece bir sıra modelimizi bitirmiş olduk. Burada yeniden kurulum yaparak ikinci model sırasına geçiş yapacağız. Güzel bir model çalışması. Şimdi ikinci model kurulumunu beraber yapalım. Yine ilk sırada nasıl başlamışsak bu sırada da yine aynı şekilde kurulumunu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. İpimi bir doladım. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Burada bir modelimizi tamamladık. İkinci modelimize geçiyoruz. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Arada 7 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. İpimi bir doladım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek ön yüzdeki sıramı tamamlamış oldum. Böylece ikinci model kurulumunu yapmış olduk. Arka yüzde ilmeklerimi ters örerek arka yüzdeki sıramı tamamlayacağım. Böylece sıralarımızı ilerleteceğiz. Güzel bir model çalışması oldu. Umarım sizler de beğenerek örgülerinizde kullanırsınız. Şöyle geniş halde örülmüş şekli bu şekilde. Çok şık duran bir model. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.